Evet, değerli kıymetli izleyicilerimiz, takipçilerimiz, hepinize yeniden bir canlı yayında, transfer canlı yayından iyi geceler diliyorum ve iyi seyirler diliyorum. Yeni katılan ve katılacak olan arkadaşlarıma da tekrardan hoş geldiniz diyor. İyi seyirler diliyorum onlara da. Arkadaşlar, bugün yeni bir isim bomba gibi gündeme düştü. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bana geldi ama henüz tam net doğrultmadım. Bekliyorum. Görüşmelerim devam ediyor. İngiltere kaynaklı bir telefon aldım ve Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği yönünde bir bilgi aldım. Ama kulüp nezdinde tam net bilgi alamadım. Ama yine de habercilik refleksiyle bu haberi girmek istedim ve bugün de canlı yayında sizlerle paylaşma gereği hissettim. Efendim, oyuncunun ismi Yohan Wissa. Yohan Wissa, Brentford'un hem kanat hem forvet oynayabilen, dikine oynayabilen, bu sezon 39 maçta 29 gol, 5 asistlik bir performans gösteren bir oyuncu. Oyuncuyu birçoğunuz yakından tanıyorsunuzdur. Atletik, hızlı, topla beraber de dribling yapabilen bir oyuncu. Ara ara sakatlıkları olmuş ama hızlı dönüşler yapmış. Bu 2024'te bir sakatlık geçirmiş birkaç maç. Onun dışında sakatlıkla ilgili de bir durumu söz konusu değil. Ortalama piyasa değeri 32 milyon euro civarında bu oyuncunun. Fakat tabii oyuncuyla ilgili dediğim gibi, yani başta söyledim, henüz netleştirdiğim bir olay, haber değil. Bunu da baştan söylemek istiyorum. Onun dışında diğer haberlerle ilgili, transfer haberleriyle ilgili de yayın akışımızda tüm detayları, son gelişmeleri sizlere aktarma gayreti içerisinde olacağım. Tabii sizleri de yayın içerisinde mesajlarınızı yayına dahil ederekten soru cevap şeklinde de yine gideceğiz hep birlikte. Şimdi başlayayım ben yavaş yavaş sizlerin mesajlarını yayına getirmeye. Kaleci demiş. Şimdi şöyle, kaleciyle ilgili aşağı yukarı çok kısa bir süre içerisinde, yayına girmeden önce Bulka ile ilgili bir haber düştü. Şöyle söyleyeyim. E, Yani Galatasaray, daha doğrusu Bulka mevcut kulübüyle olan sözleşmesini uzatma kararı aldı ve teklifi reddetti. Dolayısıyla burada Galatasaray önemli bir ilgi gösterdi ve 20 milyon euro teklif etmeye de istekli bu aralarda. Yani bu rakamlarda Bulka ile ilgili. Fakat Bulka Şampiyonlar Ligi oynama ihtimaline rağmen bu hamle konusunda çok istekli görünmüyor. Yani Bulka ilk teklifi olarak söylüyorum veya ilk menajeri aracılığıyla diyeyim, daha doğrusu olur bu. İlk menajeri aracılığıyla Galatasaray tarafından gelen teklife, 20 milyon euro civarındaki teklife pek olumlu bakmıyor. Şampiyonlar Ligi kartı olmasına rağmen, böyle söyleyeyim ve kaleci meselesini de burada Esra Hanım'ın cevaplamış olayım. Meradov, iyi yayınlar güzel insanlar. Barış Bey, eğer Ter Stegen ağır bir sakatlıkla geçirmeseydi göndermezdi diyor. Bu oyunu sakatlık boğuşu lütfen rica ediyorum, bize uymaz bu tarz şeyler, Falcao faciası olur diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, Ter Stegen'le ilgili de Galatasaray'ın ilk teklifini reddettiğini söylemiştim. 5 milyon euro civarındaki ilk teklifini reddetmişti. Dolayısıyla şu an aşama ne? Galatasaray kulübü hala tam anlamıyla Ter Stegen'den vazgeçmiş değil. Devam ediyor. Yani birinci hamlede oyuncu reddetti 5 milyon euroluk teklifi. Fakat devamında neler olacak? Önümüzdeki transfer sezonu açıldığı anda, bu sezon için söylüyorum, yaz transfer sezonu açıldığı anda
diğer kartlarda görmek isteyecek Galatasaray elindeki kartları. Tabii öncelik her zaman dediğim gibi kaleci pozisyonunda ve kaleciyle ilgili de Galatasaray girişimlerini hızlandırdı. Bunu da yine biliyorsunuz, duyuyorsunuzdur. Aklınızın bir köşesinde olsun. Reis, patlat haberleri, harman kaldık diyor ye. Yani Barcelona göndermezdi Ter Stegen'i. Hatta kal derdi. Belki çok ciddi sakatlığı var. Ama bizimkiler tutturmuş Ter Stegen diye. Gereksiz bir kaleci. Falcao faciası falan. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sürekli yayınlarda son lig maçı itibariyle yapmış olduğum tüm yayınlarda şunu söyledim. Galatasaray kaleye Günay'la beraber maliyeti daha düşük bir kaleci bakacak. Bu tecrübeli bir kaleci de olabilir, tecrübesiz bir kaleci de olabilir. Geçiş sürecini Günay'la beraber düşük maliyette bir kaleci, maliyet olarak söylüyorum, düşük maliyette bir kaleci alternatifi üzerinde duruyor diye söylemiştim. Bunu defalarca söyledim size. Anlattım, aktarmaya çalıştım, anlamanızı sağlamaya çalıştım. Şimdi Galatasaray öncelikli olarak duruyor diyorum. Ama baktı sıkışıyor, artık olmuyor. O noktada artık Galatasaray yönetimi de el yükseltmeye başlayacak. Yani daha yüksek maliyetli oyunculara gidecek, kalecilere gidecek daha doğrusu. Kale meselesinin de bu şekilde Bulka haberiyle beraber size aktarmış olayım. Şimdi devam edeceğim. Diğer transfer haberlerini de anlatacağım size, aktaracağım. Ama biraz yayın geçsin, ilerlesin. Bu arada arkadaşlar 4 platformda aynı anda canlı yayın yapıyorum. Şu anda 4 platformda aynı anda canlı yayın yapıyorum. Yani bu 4 platformda işte isimle Instagram, Facebook, ve burası iki YouTube kanalı olmak üzere canlı yayını açtım. Bakalım test ediyorum nasıl olacak, nasıl ilerleyecek. Bunun da bilgisini vereyim. Abi bas parayı satın alma kiralık Petkovic'i al. Kale şakaya gelmez diyor. Petkovic ile ilgili arkadaşlar ısrarla söylüyorum ama bir türlü anlatamıyorum. Galatasaray yönetiminin tam anlamıyla Petkovic ile ilgili bir girişimi yok. Olmadı. Bay Aslan selam, iyi yayınlar diyor. Bay Aslan teşekkür ederim Bay Aslan, sağ olasın. Barış abi iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Ali. Hayırlı akşamlar demiş. Teşekkürler, sağ olasın. Jonathan David'e kafayı taktığımı biliyorsun. Aynen taktın. Fener anlaşmış diyorlar. Doğru mu? Şimdi Jonathan David de yine burada yayında tabii siz sürekli izleyenler biliyor bunu. Yeri gelen arkadaşlar belki bilmiyor olabilir ama e, Türkiye yani Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini burada yine söyleyen herhalde ilk kişi bendim. Şöyle söyleyeyim. Ondan sonra zaten haberler patlamaya başladı. Sürekli haber gelişmeye başladı. Şöyle gelişmeye başladı. Birçoğu aynı haberleri atlatarak yapmaya başladı. Birçoğu da işte eklemelerle falan filan gitmeye başladı. Şimdi bununla ilgili de biraz sonra detaylıca bilgi vereceğim ama Fenerbahçe'nin de devrede olduğunu ifade edeyim. Anlaştı anlaşmadı bu konu şu an netleşmiş değil. Fakat %80 civarında bir ilerleme var. Ama biraz sonra yayın akışında detaylıca bilgi veririm. İyi yayınlar Barış Hocam. İlkay sanki Hakan'a göre bizim takıma daha da uyar demiş İlker. Yani şöyle, evet yani açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Ama ikisi de olsa da fena olmaz yine. Yani olsa şöyle nasıl olsa nasıl olur? Yani yayınlarda yine bunları söylüyorum ama bugün yayın içinde yine yeni gelen arkadaşlar için de çok fazla uzatmadan ifade edeyim. İlkay şayet maliyet açısından İlkay şayet maliyet açısından yıllık kendi maaşıyla ilgili
3,5-4 milyon civarı, hadi el yükselteyim 5 milyon civarı gibi bir maliyetle, düşük bir maliyetle gelecekse, olacaksa gelsin. Çünkü önümüzdeki sezon Galatasaray çift merkez orta saha, yani 4-3-3 sistemi gibi bir sistemle oynayacak. İlk ayda bu denklemde Sara'nın bir tık daha önde veya ikisi beraber artık iyi olan, formayı kapan alsın formayı, yürüsün gitsin. Şimdi biri daha genç, Sara, diğeri 35 yaşında ve tecrübeli bir oyuncu. Şimdi maç Okan Hoca mutlaka bu iki oyuncuyu, eğer olursa, ki olmuş gibi kabul ediyorum ben. Yani hani oldu demiyorum ama olmuş varsayarsak Sara ve İlkay ikilisi burada gider. Hakan da eğer şayet gelirse, evet, Hakan'ın biraz dominant pres oyununda, Okan Hoca'nın dominant pres oyununda, basma anlamında söylüyorum, eksiklikleri var. Ama iyi bir ayak, çok sağlam bir ayak. Yani pasa döndüğünde, oyun pasa döndüğünde de, top Galatasaray'dayken pasa döndüğünde Hakan çok güzel işler yapacaktır. Ve geçen yayında ne dedim size? Dedim ki, eğer ki Osimhen de Hakan da Galatasaray'ı çok seviyorsa, İlkay da Galatasaray'ı da çok seviyorsa, gelmek istiyorlarsa, hele İlkay ve Hakan çocukluk aşkım falan filan diye böyle sürekli bu tarz şeyler söyleniyordu, duyuyoruz değil mi? Kulüplerine baskı yapacaklar. Kulüplerine diyecekler ki biz gitmek istiyoruz. Biz Galatasaray'da oynamak istiyoruz. Bizim önümüzü açın. Baskı yapacak kulübüne. Kulübü de diyecek ki, anlayacak. Ya diyecek ki tamam, bunlardan bize fayda yok. Önümüzdeki sezon fayda gelmez. Oyuncular çok istiyor ve gitmek istiyor. Önlerini açalım diyecekler. Yani Galatasaray işte 30 milyon euroymuş falan, buralarda daha da aşağıya doğru rakamları çekebilirlerse, çekme durumu, fedakarlıkla çekme durumu olursa e, çok iyi olur. Yani Galatasaray'ın aklındaki rakam 30 milyon euro civarında. Hani bu resmi bir teklif değil. Bunu söyleyeyim. Yani geçen yayında söyledim. Resmi bir teklif değil. İş resmiyete döndüğünde Hakan kulübünü ikna ederse şayet, bu paralar, yani bu bonservis parası daha da aşağıya gelir. Kaldı ki niye daha aşağıya gelmesin? Hakan Milan'dan Inter'e bonservissiz geldi. Bunu öne sürerek kulübünü ikna etme olasılığı daha yüksek. İlkay da aynı şeyi yapacak. Osimhen kardeşim, artık kararını vermen lazım. Burası Galatasaray. Galatasaray'ın daha fazla beklemeye tahammülü yok, olamaz da. Evet, tamam, şampiyonlukta büyük katkın olduğu, e, kesinlikle performansın, kaliten tartışılmaz, ama bir karar vermen lazım. Tamam ya da devam şeklinde, ki Galatasaray yönetimi de ona göre elindeki isimlere yönelsin. Ha, zaten yöneliyor. Evet. Sözlü olarak söz alınanlar var veya işte konuşulduğunda menajerler aracılığıyla oyuncunun gelmek istemeyenleri var veya işte rakiplerden devreye girenler var, oğlu var. Artık neyse. Bunlarla ilgili de artık Osimhen de dahil olmak üzere herkes kararını bir an önce vermeli. Bir an önceden kastım nedir? Önümüzdeki ayın, geçen yayında söylediğim gibi 13'ü gibi, bu Arabistan'da transfer sezonunun açılma tarihi 13'ü gibi başlayacak, ay sonuna kadar. Yani Ağustos'un 1'ine kadar, Temmuz'un sonuna kadar falan kararlarını artık netleştirmeleri gerekiyor. Çok daha fazla Galatasaray'ın beklemeye de tahammülü olmaz. Taraftarın da kesinlikle tahammülü hiç yok. Hiç yok. Artık taraftar somut transferler görmek istiyor. Bu çok da acele etmeden Galatasaray taraftarı bu noktada artık ismi geçen oyuncuların kararlarını vermelerini bir an önce bekliyor ve gündemde düşmelerini istiyor. Hepimiz, Galatasaray taraftarları, bunu istiyor. Evet, abi,
Vissa'yı izledim. Bize 30'a bırakırlar mı? Çok canavar gibi yırtıcı ama bağlantılı forvet gibi geldi bana. Icardi ile uyumlu olabilir. E, Şimdi şöyle Vissa ile ilgili arkadaşlar e, yani bu İngiltere kaynaklı bana gelen telefon bu şekilde. Galatasaray'ın bir ilgisinin olduğu yönünde ama yönetimsel bazda veya kulüp bazında henüz bu konuyu doğrultabilmiş değilim. Yarın tatil, yani resmi tatil. Dolayısıyla yarın bu iş olmaz. Muhtemelen Cuma günü falan bu iş netleşir gibi geliyor bana. Ama habercilik refleksiyle bunu size aktarmam gerekiyordu. Ama gerekçe olarak da bunları söylemem gerekiyor. Bilginiz olsun. Haber yayılmaya başlar, duyulmaya başlarsa evet biz bunu Sportürk Dijital'de Barış Hoca'dan, Barış abiden, Barış Bey'den duyduk da diyebilirsiniz diye. Evet. Bay Aslan, yine seni tebrik etmek istiyorum. Vissa haberini hiçbir mecrada çıkmadan sen söyledin. Ama Vissa kanattan devşirme bir futbolcu. Düz o 9 numara değil diyor. Evet, şöyle söyleyeyim Bay Aslan. Kanatlarda da oynayabilen bir oyuncu. Ama gol yollarında daha etkili bir oyuncu. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın Okan Hoca bu sezon farkındaysanız çok yönlü oyunculara gidiyor. Mesela işte ismi geçen isimler. Ee, Hakan 6, 8, 10 oynar. Şu bölgeyi komple. Nereye koyarsan koy oynar. Silva 10 numara oynar, kanat oynar. Sane sağ kanat forvet oynar, sol kanat forvet oynar. 10 numara oynar, koy oynar. Ondan sonra İlkay 8'e koy oynar. 6'ya koy oynar. Yani demek istediğim farkındaysanız Okan Hoca çok yönlü oyunculara olan ilgisini her geçen gün daha da fazla arttırmaya başladı. Arttırıyor ki bu isimlerde tecrübeli isimler olunca daha fazla ilgisini çekiyor ve oyun anlayışına da uyduğunu düşünüyor. Dolayısıyla çok yönlü oyuncuları isimlerini muhtemelen bu sezon transfer sezonunda da transfer sezonu açılmadı bile yani. Bu transfer sezonunda çok daha fazla duyacağız gibi de görünüyor arkadaşlar. Selamun aleyküm, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş Mehmet abim. Aleyküm selam, teşekkür ederim abicim. Harun, eğer oluyorsa Arias gelsin. Canavar gibi adam, hızlı, güçlü, yırtıcı. Şimdi Harun şöyle, madem konuyu açtın, ben Arias'ı izledim dündü değil mi? Dün maçta. Ee, Valla açıkçası yani Avrupa takım içinde sözleşme imzalamış, Avrupa'ya gitmek istemiyormuş. Öyle bir durum var. Valla benim ona Arias'a tavsiyem eğer Avrupa'dan bir teklif alırsa bu oyunuyla alabiliyorsa durmasın gitsin. Yani ben Brezilya takımlarının hiçbirini Palmeiras hariç hiçbirini beğenmedim. Palmeiras da müthiş oynuyor. Tam böyle bizim o arzuladığımız, istediğimiz oyun stilinde oynuyor yani. Acayip hızlı, süratli, önde basan müthiş bir oyun anlayışları var. Tam benim istediğim, arzuladığım bir oyun anlayışı. Onun dışında diğer takımları falan hiç beğenmedim. Oradaki oyuncuların hiç beğenmedim. Arias falan filan yani hani bilmiyorum belki içinizde fenomen Arias fenomeni olanlar vardır ama benim oyun tecrübem, oyun anlayışıma göre Arias Galatasaray'da zayıf kalır. Zayıf kalır. Oynayamaz. Şampiyonlar Ligi kadrosu için söylüyorum bunu. Süper Lig için söylemiyorum. Bize Süper Lig için adam lazım değil. Bize Şampiyonlar Ligi'nde bizi sırtlayacak adam lazım. Kaliteli oyuncular lazım. Oranın havasını koklamış, orada maçlar yapmış, üst düzey maçlar yapmış oyuncular lazım. Evet.
Fatma Aydın selamlar, sevgiler, iyi yayınlar Barış abi demiş. Selamlar, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Sasha Boye gelişme var mı? Kalecide son durum Mertens'i yerini alacak 10 numarada gelişme var mı? Bernardo Silva olmayacak açıklama yaptı diyor. Kalecilerle ilgili detayı anlattım. 10 numarayla ilgili de zaten harmanlama olarak konuyu anlatıyorum. Kaleciyle ilgili de yine durumu anlattım. Sasha Boye. Sasha Boye arkadaşlar şöyle. Sasha Boye kulüple Galatasaray'la %80 oranında zaten anlaşmayı sağladı. Yani sözlü olarak tamam, evet, okey. Ama Sasha Boye de Avrupa'dan muhtemel gelebilecek bir teklifi değerlendirmek istiyor. Olursa. Özellikle İngiltere bağlamında İngiltere üzeri bir transfer teklifi gelirse İngiltere'de oynama isteği ve arzusu var. Olmazsa son çare Türkiye olabilir. Olacak demiyorum. Olabilir. Hani bunu lütfen eee, doğru anlayalım, doğru algılayalım. Yani Sasha Boye transfer sezonu, yani şu Dünya Kulüpler Kupası falan bittikten sonra, transfer sezonu Avrupa'da tam açıldıktan sonra, tekrar İngiltere özellikle oradan gelecek olası bir teklif bekliyor. Olmazsa son çare Galatasaray'a gelme ihtimali de var. Sözlü olarak da tamam oluru var, yani onu da söyleyeyim size. Evet. Ter Stegen'de 33 yaşında, Günay'da ne gerek var böyle isimlere gidiyoruz. Şimdi Harun şöyle anlatayım. Onu da anlatayım. Şimdi arkadaşlar Muslera 37-38 yaşında futbolu yani Galatasaray'dan ayrıldı. Futbolu bırakmadı, Galatasaray'dan ayrıldı. Niye? Galatasaray üst düzey bir takım olduğu için, hedefleri hep üst düzey olduğu için. Yani Galatasaray bir Anadolu takımı olsaydı belki hala devam ederdi. Bir 2-3 sene daha devam ederdi Galatasaray'da Muslera. Şimdi Ter Stegen farz edelim imzayı attı, geldi. Minimum 2 yıl oynar. Ha, bu Muslera sonrası kaledeki geçiş süreci çok önemli. Şimdi öndeki oyuncular kale güvende olduğu için, yani kalede Muslera var. Kaleyi güvende gördükleri için hep kafaları rahattı. Dolayısıyla Ter Stegen gibi 2 yılda olsa, 1+1 anlamında söylüyorum bunu. 1+1, 2 yılda olsa, ha devam eder. Yani iyi uyum sağlar. Yine devam edersin. Problem yok. Bir sene daha devam edersin. Ha, o arada iyi kalecileri harmanlayarak, iyi kaleciler harmanlayarak, onlarla görüşerek, örnek veriyorum Lunin'e bir teklif yapıldı. Teklifi yaptı Galatasaray ama cevap yok henüz. Tek cevap olur cevabı veren Dominik Kotarski. Tek olur cevabı veren kaleci, tamam gelirim anlaşırız diyen kaleci Dominik Kotarski. Adı geçen diğer kalecilerin hiçbirisi olur demedi. Bunları iyi anlayalım. Yani e, yağmurdan kaçarken doluya da yakalanmayalım. Yani onu demeye çalışıyorum. Şimdi yarın bir gün ona git, buna git, o olmadı, bu olmadı falan filan derken kala kala çok alakasız, anlamsız kalecilerle baş başa kalmayalım yani. O yüzden bu konuda endişe etmeyin. Umuyorum ki Galatasaray yönetimi kale konusunda emin adımlarla bu işi bitirecek. Yani 33 yaşında falan buralara hiç girme. Günay da fena bir kaleci değil. Şimdi anlamsız bir şekilde Trabzonspor kalecisi konuşuluyor mesela. Veya hala Berke diyenler var yerli kalecilerde. Yok öyle bir şey. Gelmeyecekler. Ben size bakın burada net söylüyorum, bakın. O iki kaleci de, yerli kaleci de Galatasaray'a gelmeyecek.
Tamam, yani bunu net söylüyorum yani. Umarım ben yanılırım ama yine de. Siz haklı çıkarsınız. Ben yanılırım. Yunus merhaba, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Yunus. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Uğur abim iyi yayınlar olsun demiş. Teşekkür ederim Uğur abicim. Sağ olasın. Bülent diyor ki Vissa Osimhen'den daha iyi diyor. Bak şimdi bilen birisi demek ki dolayısıyla bunu diyorsa özgüvenli olarak izlemiştir oyuncuyu. Dünyadaki hiçbir forvet Osimhen'den daha iyi, daha faydalı olamaz bizim için diyor. Orası çok farklı. Ama Osimhen olmazsa ne yapacaksın abi? Yani Osimhen olmadı diyelim. Osimhen gelmiyor. Ne yapacağız? Vedat, selam abim. Seni görmek güzel diyor. Teşekkür ederim Vedat. Sağ olasın. Ben de seni gördüğüm için çok teşekkür ediyorum. Sana abone olmak güzel demiş. Sağ olasın Vedat'cığım. Teşekkür ediyorum kardeşim. Jonathan Davis medyanın pompalaması ne bir Osimhen ne de bir Icardi'dir diyor Uğur abim. Şimdi bak aklı başında insanlar eee, bazı şeylerin farkında biliyor. O yüzden her şeyi yani bizim de zaman zaman yanıldığımız yerler olabilir. Oluyor mutlaka. Ama aklın yolu bir. Jonathan David için menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edildiğini ama Fenerbahçe'nin de ilgilendiğini ve Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu ifade etmiştim. Daha önceden söylemiştim. Yani Galatasaray'ın şu anda e, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Jonathan Davids ile ilgili Fenerbahçe daha önde diyebilirim. Ama bu olacak anlamında değil arkadaşlar. Fenerbahçe ile ilgili biraz sonra daha farklı isimler de vereceğim. Onlar da gündeme düşmeye başladı. Şimdi tatlı telaş başladı. Hakan gelse Saray'a da Lemina yedeğe çekilecek oyuncular nasıl tepki verir bilinmez. Şimdi Hakan gel ya şimdi şöyle kendi aralarında bunlarda sorun olacağını zannetmiyorum Vedat. Sorun çıkarmazlar. Bence Günay'ın önüne Berke Uğurcan gibi isimler getirilirse işte olmaz yani. Olmayacak da yani. Oralardan çıkın Bayaslan. İlkay gelirse en ufak bir olumsuz sonuçta taraftar çok tepki gösterir. Galatasaray isterken Barcelona'dan City'ye gittiği için sonra takımın havası da bozulur. Harun şöyle İlkay konusunda daha önce de söyledim. İlkay hep gelmek istiyor fakat eşini bir türlü ikna edemedi yıllar içerisinde. Artık şu anki mevcut noktada da eşiyle 3 aşağı 5 yukarı anlaşmış gibi görünüyor. Yoksa İlkay 3 sene 4 sene önce Galatasaray'a gelme isteği arzusu vardı. Ama eşi İngiltere dışına çıkmak istemedi. Burada İlkay'a yani onu söyleyeyim. Böyle bir düşünceden çıkın. İlkay'ın gelmek istememe veya gelmedi gibi bu tarz yorumlara doğru olmayan yorumlara itibar etmeyin. Çok istedi fakat eşi İngiltere dışında herhangi bir ülkeye gitmek istemediği için mevcut düzenini bozmak istemediği için İlkay Galatasaray adımını bir türlü atamadı. Yani burada İlkay'ı bu konuda suçlamamamız gerekiyor. Dün daha önce söylemiştim Kerem Demirbay'la ilgili. Samsunspor teklif yaptı. Samsunspor'un teklifini kabul etmemişti diye söylemiştim. Daha sonraki yayınlarda bir tanesinde yine Eyüpspor ilgileniyor dedim ve bugün artık e, dün bir görüşme yaptı. Bugün de artık resmi bir şekilde aşağı yukarı resmi diyebileceğimiz bir şekilde Kerem Eyüpspor'a gidiyor diyebiliriz. Dün bir arkadaşımız bilmiyorum burada mı izliyor mu ama net bilgi Samsun'a gidiyor diye de arkadaş söylemişti ama Samsun'a gitmeyeceğini de burada ifade etmiştim. Yeri gelmişken de buradan o arkadaşa da pas atayım eğer izliyorsa. Bazı şeylerde net bilgi diye ifade kullanmamakta fayda var. Yani bu bizim işimiz. Belki senin işin değil ama bu bizim işimiz. Neyin ne olduğunu çok iyi
Biliyoruz yani, onu demek istiyorum. Furkan, selamlar güzel insan. Selam olsun Furkan. Teşekkür ediyorum. Seviliyorsun Barış Bey diyor. Çok sağ ol. Teşekkür ederim Furkan. Sağ olun. O sizin güzelliğiniz. Kanaatim Hakan bon servisini cebine koyup bize öyle gelecek. Abi bastırıyor. Bastıracak abi. Yani eğer ki Galatasaray'ı çok seviyorum, Galatasaray benim çocukluk sevdam, odur budur falan filan diyorsan bunu kanıtlayacaksın abi. Tamam mı? Yani bunu kanıtlayacaksın. Nasıl kanıtlayacaksın? Mevcut kulübüne baskı yapacaksın. Diyeceksin ki beni salın, beni bırakın, ben gitmek istiyorum. Benden size fayda yok. Ben artık tamamım. Inter'le olan işim bitti. Ben yeni bir sayfa kendi ülkemde çocukluk aşkım dediğim takımda Galatasaray'da oynamak istiyorum demesi gerekiyor ki onu da diyor zaten. O gün yayında söylemiştim. Böyle böyle yaparsa biraz daha Galatasaray'a yaklaşırlar diye İlkay için de, Hakan için de, Osimhen için de aynı ifadeleri kullanmıştım. Büyük bir ihtimalle o şekilde devam ediyor. Biraz daha yaklaşıyor yani. Yaşlı Hakan'a asla 30 milyon bonservis verilmez. Can çatlasa 15 fazlasına yazık olur demiş Yunus. Henüz o 30 milyon falan veren yok yani. Sadece Galatasaray'ın kafasında e, en kötü ihtimal, en kötü ihtimal şeklinde. Ama tabii Hakan'da Allah var şimdi. Hakan'a da buradan gerçekten takdir ediyorum. Baskıyı kurmaya başladı. Bastırıyor yani. Osimhen neyi bekliyor anlamadım. Hilal çekildi, Avrupa kulüpleri o parayı vermez. Galatasaray harika bir teklif sundu. Neyi bekliyor anlamadım ve basında çıkan paralar bence abartılı diyor. Şimdi Vedat şöyle kardeşim, onu da anlatayım sana. Al Hilal henüz Osimhen'den çekilmedi tam anlamıyla. Şimdi biraz bir telaşlı bir böyle hani hızlı bir girişi oldu Osimhen'e. Teklifleri oldu ama onun sebebi de Dünya Kulüpler Kupası öncesi listeye yazdırmaktı. Fakat şu anda Al Hilal tam anlamıyla Osimhen'den çekilmiş gibi bir durum söz konusu değil. Evet, oyuncu şu an itibariyle gelen teklifleri reddetti. Ama malum siz de biliyorsunuz yani 5 milyon, 10 milyon, 15 milyon euro gibi takımlar, paralar Arap kulüpleri için şu anda çok fazla bir şey ifade etmiyor. Yani verebilecekleri rakamlar. Dolayısıyla son bir teklif net olmak kaydıyla maaş anlamında söylüyorum. Yani şöyle değil. Maaş artı işte ulaşılabilir primler falan filan oralar o bahsetmiyorum. Net olabilecek maaş şeklinde söylüyorum. Şayet 50 milyon civarında ve üstünde bir rakam gelirse net maaş olarak söylüyorum. Al Hilal'e imza atabilir. Ama o olmadı. Liverpool Osimhen'le yani çok sürekli izleyenler beni hatırlar. Bir gün yine Osimhen programında Liverpool'un da ilgilendiğini burada söylemiştim. Yani son dakika olarak söylemiştim. Yayını kapatmak üzereydim. Bak bu arada Liverpool'da ilgileniyormuş. Hatırlıyorsanız. Hatırlayanlarınız vardır. Liverpool'da devreye girmiş, ilgileniyormuş diye burada söyledim. Ve şu anda Liverpool'da ciddi adaylardan bir tanesi. Ve oyuncu Liverpool'a da sıcak bakıyor. Ama masadan Manchester United'da kalkmış değil. Bakacak. Yani Osimhen'le ilgili önümüzdeki ayın 13'ü ve 30'u arasında ben bir net çözüm artık veya bilgi akışının sağlanacağını düşünüyorum. Hakan'ı bonservissiz kadroya katmak çok büyük iş olur. Ama bonservissiz olmasını imkansız görüyorum demiş Aslan. Yılmaz diyor ki Hakan'ı istemiyoruz. 25-30 milyon verilirse Galatasaray'ın parası çöpe gidecek. Bu bir akıl tutulması. Yani henüz öyle bir para yok tabii dediğim gibi. Yani sadece Galatasaray yönetiminin en kötü ihtimalle düşündüğü. Ama tabii Hakan bastıracak, kulübe söyleyecek falan derken oralarda rakamlar illaki düşecek. Hakan'ı bonservis takıma katılsa bu yönetimin heykeli dikilir diyor
Vedat. Fatih diyor ki Vissa sağ kanat, sol kanat forvet oynayabiliyor diyor. Bak oyuncuyu bilenler hemen yoruma geldi. Fatih de onlardan bir tanesi. Aynen 2 yıl öncesine kadar Vissa sol kanatta oynuyordu. Ivan Toney'in Arabistan'a gidişi sonrası forvette oynatmaya başladılar ve iyi de bir performans sergiledi. Orhan diyor ki yönetim Hakan'a hiç teklifte bulunmamış. Silva da City'de kalacağını söyledi. Orhan şöyle teklifte bulunmamış derken sen resmi bir teklifin olduğunu algılama. Öyle bir şey yok. Resmi bir teklif yok tabii ki yani. Şimdi resmi ıslak imzalı bir teklif yok. Şimdi önce oyuncularla bir sözlü olarak görüşeceksin, anlaşacaksın. İşlerini hallet bakalım hangi seviyeye geliyorsun gibi bu konular hallolacak. Ee, Inter'den Hakan Olur'u alacak. Ondan sonra Galatasaray yönetimi teklifi yapacak. Hatta direkt uçakla gidecek Inter'e, Milano'ya. Hakan'ı alıp gelecekler yani. O gece, aynı gece gidecek, alıp imza attırıp gelecekler. Hepsi bu. Barış, Liverpool Osimhen haberini ilk senden duyduk. Bunun olması durumunda Darwin Núñez fırsatı çıkar mı? Nasıl olur? Olursa diyor. Ya şimdi yani orada Napoli fırsat derken Napoli takas makas durumları falan var. Ee, Yani bizle bir alakası olmaz Nunez'in. Yani yine Darwin'in e, Napoli ile falan olur. Yani o iş Napoli ile Liverpool arasında dönecek yani öyle söyleyeyim. Hakan sizin bizim kadar Türk ve Galatasaraylı. Bizi maddi manevi zora sokarak asla gelmez. Bekleyin ve rahat olun. Bu takımın oyun aklı olacaktır demiş Uğur abi. Açıkçası ben de öyle düşünüyorum abi. Yani baştan beri aynı şeyi söylüyorum. Sürekli aynı şeyi söylüyorum. Yani ya bu kadar e, yerli bir oyuncu. Ya şimdi bak yeni gelen arkadaşlarımız da vardır mutlaka. Onlar için de tekraren söyleyeyim. Barış'ın olası gitme ihtimali, yerli bir oyuncu bu yani. Barış'ın olası bir gitme ihtimaline karşı bir yerli oyuncu daha takviyesi yaparaktan Hakan'ı eğer uygun bir fiyata alabiliyorsan Barış'ı 30'a satıp artı bir sonraki satıştan %15 pay alabilip bir satış gerçekleştirirsen Hakan'ı da 15 falan dediğiniz gibi hadi öyle olsun ya da bonservissiz alıyorsan abi ölüsü olsun şurada o kenarda otursun adam. Misal yani sizin düşüncenizle diyorum yani. Bırakın adam otursun yani. Her türlü faydası olacaktır Hakan'ın. Bu arada şu an aklıma geldiği için söylüyorum. Yelert meselesi de Yelert 2003 ve üstü yabancı statüsünde olduğu için Yelert'i belki Galatasaray yönetimi göndermeyecek. Yani elinde tutacak 2003 ve üstü e, yabancı kuralından dolayı yine Yelert'i kenarda tutma ihtimali yüksek gibi görünüyor. İsmail sarı kırmızı kalp göndermiş. Teşekkürler İsmail. Jabo diyor ki abi Samsunspor 2 senedir Fener'in içinden geçiyor. Bu konu hakkında bilgi verir misin? Valla bilgi verecek bir şey yok. Yani Samsunspor'u tebrik ediyor. Her oyuncunun alnından öpüyoruz. Yani başarılarında Fenerbahçe maçlarındaki başarılarında devamını diliyoruz. Selamlar, iyi yayınlar demiş Mustafa. Teşekkür ediyorum Mustafa, sağ olasın. Evet arkadaşlar, madem mesaj da geldi, ben de yeri gelmişken çok sevmiyorum bunu söylemeyi ama an itibariyle 175 kişiyiz anlık. Arkadaşlar, izleyen kadar beğeni gelirse çok sevinirim. Yani bu da bizi motivasyon ve daha fazla yayın yapma anlamında bizi memnun eden unsurlardan bir tanesi malumunuz. Çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum ilginize. Çek Berke'yi Günay'la beraber ne macera arıyorsunuz demiş Orhan. Demek ki Petrovic diyor İsmail. Petrovic yok. Ablan diyor ki abi iyi yayınlar diyor. Sağ olasın ablaya teşekkür ederim. Ee, Abi çok derin sularda yüzüyoruz. Lunin falan. Lunin niye Real'den bize geliyor? Lunin ayrılıyorum dediği anda Avrupa. Tabii. Yani bekliyorlar. Bekliyorlar. Ama şöyle de bir durum var. Bak şurayı da atlama Bay Aslan. Genel olarak söylüyorum.
Şu an Galatasaray'ın yabancı oyunculara verdiği maaşı Avrupa'da çoğu kulüp vermiyor. Vermez. Şimdi 5 elit, 5'in hadi 4 birini çıkartalım. Fransa'yı çıkartalım. Orada domino olmuş zaten, Paris Saint-Germain şeyinde gidiyor. 4 elit, hadi Almanya'yı da çıkartıyorum. 3 diyorum. Tamam mı? Yani burada 2 veya 3 diyeyim. Elit takımlarda olan kaleci ihtiyacı da zaten yok. Yani bizle adı geçenleri eğer oraya gidecek olurlarsa. Onlar almıyorsa en iyi teklifi kim yapıyor? Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecek bir takım. Türkiye Ligi'nden Galatasaray. Ha, Türkiye'ye gelir mi, gelmez mi? Henüz erken dönemleri. Türkiye'yi direkt Avrupa'nın göbeği olarak görmüyorlar. Ligin kalitesini düşük görüyorlar. Bu Mourinho'nun geçen sezon yapmış olduğu saçma sapan paylaşımlarında bazılarında etkisi var. Ya ben size e, eminim ama kanıtlayamam bu söyleyeceğimi. Eminim ama kanıtlayamam. Galatasaray'la adı geçen oyuncuların birçoğuna Mourinho bir şekilde ulaşıp eee, yani bir kampanya, böyle karalama kampanyası da eminim yapma gayreti içerisinde olabilir yani. Belki oluyordur da yani. Ha, hepsine yapmaz ama korktuğu, çekindiği isimler önüne çıktığında belki onlara böyle bir karalama kampanyası yapma ihtimali de olabilir. Yapıyor demiyorum, hani öyle yanlış anlaşılmasın. Bu benim üst perdeden düşüncem yani Mourinho ile ilgili. Belki böyle bir şey de yapabilir yani. Ee, Yan Arias bu sene sözleşmesi bitiyor galiba. Çek sola bir Arias mutis olurdu diyor. Müthiş olurdu diyor Orhan. Petrovic çok iyi kaleci. Zorunlu satın alma ile kiralanır diyor. Net diyor. Net, tamam. Thomas. Abi Sanchez gider mi? Avrupa'dan teklif var diyorlar. Sanchez gitmez. Sanchez yeni sözleşme imzaladı. Giderse de şöyle gider. Galatasaray'ın istediği rakamı kim getirirse, yani 30'un altında olmayan herhangi bir rakam kim getirirse her oyuncu satlıktır yani nihayetinde yani. Bir şekilde satlıktır. Ha, oyuncu ben gitmek de istiyorum derse tabii yani. İki şey var zaten. Birincisi oyuncu gitmek istiyorum diyecek. İkincisi de Galatasaray'ın istediği rakam masaya gelirse sözleşmeli oyuncusu yani. Öyle değil mi? Şimdi biz Hakan'la Inter'le arasındaki durumu nasıl anlatıyoruz? İşte 30 milyon, 35 milyon falan filan bahsediyoruz. Sanchez için de Galatasaray adına aynı şey yani. Kim 30 milyon ve üstünü, artık neyse onu, yani ben minimum olarak söylüyorum. Satılır, niye satılmasın yani? İki sebep. Gitmek istiyorum diyecek ve istenilen parayı verilecek yani. Yenert milli takımda yine şov yapıyor abi. İkinci Angelino vakası olmaz umarım. Bu çocuğa yazık ediyoruz diyor. İşte az önce söyledim. Yenert'i 2003 ve üzeri yabancı kuralından dolayı Okan Hoca tutabilir ama oyuncu kalmak ister mi ya? O da var şimdi yani. Hani oyuncu kalmak ister mi? Oyuncuya iyi bir teklif gelirse, hocam ben gitmek istiyorum, oynamak istiyorum. Yani seni de anlıyorum falan filan ama yani beni de sal, gitmek istiyorum derse Okan Hoca'nın da orada yapabileceği hiçbir şey yok. Barış Bey, bizim Fernandes haber yok oranın ya. Petrovic olmuyorsa Kotarski'yi çekelim. Yolumuza bakalım. Bakacağız. O da olacak yani. Hiç acele yok. Visa'yı ben de izledim. Osimhen olmazsa ben de Visa'yı tercih ederim. Hatta aynı takımda oynayan sakallı bir 10 numara var. O da çok iyi demiş Yunus. Goretzka haberleri var diyor. Bende yok. Öyle diyeyim İsmail. Yani Goretzka haberi bende yok. Ama yayının sonuna doğru bir bakarız. Gelişmeleri yakından izleriz.
bilgileri aktarırım. Adamlar kaleye Espanyol'dan kaleci transfer ediyor. Bu durumda Peña'yı ilk 11'de düşünmüyorlar mı? Eğer öyle değilse onu alabiliriz. Şimdi şöyle, her oyuncuyu alamıyoruz işte. Yani oyuncu gelmek istiyor ise alabiliyorsun. Oyuncu gelmek istemiyorsa biz istediğimiz kadar isteyelim, alamayız. Nasıl alacaksın? Oyuncunun istemesi lazım. Öyle değil mi? Peña da gelmek istemiyor yani. Abi ben Berke gelsin demedim zaten. Mesajı okusaydın keşke diyor. Yok, senin için demiyorum ben. Genel anlamda diyorum Bayaslan. Yani çok fazla Galatasaray kitlesinde Uğurcan ve Berke ile ilgili yorumlar var. O yüzden diyorum yani. Sen de orada denk geldin. O yüzden senlik değil yani yorumun. Hocam bu Vissa 5 dakika skills video izledim. Tam çöp. Adam 45 yaşında gözüküyor reis. Sen kaynaklarını bir gözden geçir. Seni trollemesinler diyor. Ye. Peki kimler gider? Demirbay, Berkan, Yelert, Cuesta demiş Mertcan Yalçın. Zaten Demirbay gitti. Şimdi Berkan da oynamak istediği için o da oynamak istiyor. Aslında Berkan da ya Galatasaray'da kalmak istiyor ama ilk 11'e çıktığında da veya oyuna girdiğinde de taraftardan dolayı bir şeyi var. Taraftardan da çekiniyor. Psikolojik olarak böyle taraftar da herhalde kafasında büyütüyor gibi geliyor bana. Yelert dediğim gibi 2023 ve üstü yabancı statüsünde olduğu için Cuesta'yı da hoca büyük bir ihtimalle kamp sezonundaki hazırlık maçlarında deneyecek. Kamp sezonu demişken arkadaşlar bu arada Galatasaray yine Avusturya'ya geliyor. Graz veya Linz bölgesine gelecek. Henüz tam net belli değil. Şu an itibariyle belirlenen 3 tane resmi 3 tane hazırlık maçı var. Bunlardan bir tanesi Avusturya Wien maçı. Diğerleriyle ilgili de hatta şöyle yapıyorum. Çok kısa şeyinizi alayım. Şöyle 10 Temmuz Pazartesi günü Galatasaray Graz'da bir hazırlık maçı yapacak. Kisvarda'yla 14 Temmuz Cuma günü Viyana'da Avusturya Wien'le 18 Temmuz'da Sturm Graz Galatasaray maçı. Ama bu hani net belirlenen bir şey değil. İlk etap 9-18 Temmuz tarihleri arasında Gaimberg bölgesinde, ikinci etapta 22-27 Temmuz tarihleri arasında gibi bir net olmayan, henüz netleşmemiş bir sezon öncesi hazırlık kamp programı var. Hani sonra demeyin abi sen böyle demiştin de olmadı falan demeyin. Hocam Svir Naipen 18 yaşında Norveç'te 10 numara harika bir oyuncu. Neden bu oyuncu düşünülmüyor? Vallahi bilemiyorum. Yani şimdi o kadarını bilsem keşke. Mertens'in de eşi gelmek istemiyordu. Bir yıl gelmedi TR'ye. Şimdi giderken iki gözü iki çeşme. İlkay Neşi de öyle olacak. Yapışır kalır zank gibi demiş Orhan. Muhtemelen zaten öyle olacak yani. İlkay'ın eş durumu tamam olabilir eyvallah ama yaşına başına biraz bakıp istediği parayı tekrar düşünmeli diyor Mehmet abim. Ablayın Hakan gereksiz diyenler var. Abi bence taraftar şımarmış. Hakan senin Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi top tutmanı sağlar. Oyun bilgisi iyi. Saha içi liderliği de var. Bu sene gelmiyorsa daha gelmesin Hakan diyor Abline. Ya bir de bir şey daha var biliyorsunuz. Duran top özelliği de çok fazla. Yani oyunun kitlendiği noktalarda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında kitlenen dakikalarında devreye girebilir. Kerem'den az da olsa biraz bonservis aldık mı bilginiz var mı diyor. Ya herhalde anladığım kadarıyla yani bir bakayım ama bildiğim kadarıyla anladığım kadarıyla karşılıklı feshedilmiş. Bir saniye.
Net bilgi vereyim. Ha, bu arada dur Nelson haberini vereyim de. Yani şu an şey yok arkadaşlar ya. Yani parasal bir detay yok bende. Şimdi ama bildiğim kadarıyla yani yine net olmamakla beraber karşılıklı feshedildi. Ee, Victor Nelson Trabzon demiştik. Menajerler tarafından önerilmişti. Şimdi de Verona söylentileri var. Yeri gelmişken onu da araya ekleyeyim istedim. Ah, Naipan City haberleri vardı. Kaçırıyoruz oyuncuyu diyor Bay Aslan. Barış Bey iyi diyorsun da Hakan'ı değil Inter'i eli güçlü 2 sene daha kontratı var. Öyle kolay değil diyor. İkna edecek ona. Yani oturacak Inter'le beraber masaya oyuncu kulübünü ikna edecek. Ben Milan'dan size ücretsiz geldim. Beni gönderin diyecek. Bastıracak yani elinden geldiği kadar. Bence Hakan arkada önde Sara Torreira, Lemina rotasyon muazzam orta saha olur demiş. Ablam Barış abi bugün stopere Opoku ismi gördüm. Umarım doğrudur. Muazzam oyuncu, boyu uzun, fiziği iyi. Lutsimi olmuyorsa Opoku almak lazım. Artık fizik kaliteyi daha çok arttırmalıyız. Ablan şöyle Opoku ile ilgili bende bir haber yok. Bende bir haber olmadığı için şimdi sana buradan bununla ilgili senin mesajına dayanarak söylüyorum. Yanlış bir bilgilendirme yapmayayım. Ben yapmayayım en azından. Zaten şöyle söyleyeyim. Henüz transfer sezonu açılmadı. Bak transfer sezonu açılsın. Daha birçok isim havalarda uçuşacak yani. Her gün bir 2 3 yeni isim duyacağız. Gündeme gelecek ki Galatasaray'ın cazibesi de tüm menajerleri şu anda tetiklemiş durumda. Dolayısıyla bu da büyük bir faktör. Bunu da göz ardı etmeyin. Yani menajerler de haber yaptıracak. Onu söylüyorum size. Onu demek istiyorum yani. Birçok isim gündeme gelecek. Osimhen'in son bir yılı kalmış ve hiç kimse son bir yılı kalmış oyuncuya 75 çıkış maddesi vermez. En fazla 40 verirler diyor Vedat. İşte şöyle o zaman Osimhen ya Galatasaray'ı tercih edecek olası bir yine El Hilal teklifini kabul edecek ya da gidecek 6 ay duracak. 6 ay sonra son 6 ay kala ücretsiz istediği takıma arzuladığı hangi takıma istiyorsa anlaşıp maaşta oraya gidecek. Barış Bey siz ayrıldınız mı Adnan Bey? Yok yok ayrılmadık ya. Hepsi tatilde şu anda. Ya sezon başlayın. Arkadaşlar bunu da 3-4 tür söylüyorum. Ekip olarak biz hala buradayız. Sadece onlar şu anda izinde. Tatil yapıyorlar. Sezon başladığında yine onlarla sezon yayını içerisinde, yayınlar içerisinde birlikte olacağız. Şu an dümende ben varım. Inter bu sene kadroda yapılanmaya gidiyor. Lizbonlu Hulmand ismi geçiyordu. Büyük ihtimalle Hakan'ı salacaklar. Avrupa kulüpleri kafası karışık. Oyuncu asla tutmaz diyor. Ya şimdi şöyle daha önceki yine yayınlarda Vedat veya ablan izlemedin. Inter'in 300 milyon euro civarında usulsüz transferler yaptığından dolayı bir inceleme görebileceğini söylemiştim. Onun dışında bu sezon Şampiyonlar Ligi finali ve İtalya'da şampiyon olamaması oyuncu yani gelirler anlamında o gelirleri alamaması oyuncu maaşları anlamında da takımı zora soktu. Ha bu iki sebep yani Şampiyonlar Ligi finali ve lig şampiyonluğu bu kadar etkiler mi? Açıkçası bana göre üstüne eğer 300 milyon euroluk transferde usulsüzlükle adı geçip incelenme başlanacak ve
büyük bir ihtimalle ceza, biz bu inceleme gelirse ceza yeriz düşüncesi varsa Inter yönetiminde, o zaman bu adı geçen oyuncularla, maliyeti yüksek oyuncularla hepsiyle mecburen maaş yükünden kurtulmak için vedalaşmak zorunda kalacak. Bu arada da kimden ne koparabilirse, bonservis anlamında söylüyorum, onları almak için de mücadelesini edecek tabii ki yani. Evet. Konu dışı ama Napoli harika bir kadro kurdu. En az 3 yıl ambargo koyacaklar. Nunez de alacaklar. Milan, Inter güç kaybetti. Juve ve Napoli arasında geçecek yarış şimdiden belli demiş Vedat. Sol stopere daha az maliyetli bir stoper arıyorsak Nottingham Forest'ten David Carmo düşünülebilir. 1.96 boyunda, 25 yaşında, geçen sezonu Olympiakos'ta kiralık geçirdi. 10 milyona kapabilirler diyor Bay Aslan. Yani ona bakarız. Yani bugün değil ama açıkçası oyuncuyla ilgili şu anda bir şey diyemeyeceğim. O yüzden ee, onunla ilgili inceleme yapar, düşüncemizi söyleriz. Şimdi evet arkadaşlar, üstelik solak diyor. Solak olması güzel. Kesin yapar Mourinho öyle bir adam diyor. Kesin yapar Mourinho öyle bir adam. Abi Opoku gelirse Davinson, Kaan kanatlarda, Barış Yelet göbekte, Hakan Torreira sol iç, Yunus santrafor, Osimhen sağ iç, Yunus muazzam olur demiş ablayın. Şu an benim e, şey telleri yaktın yani ablay, ben sana öyle söyleyeyim. Yani şu an tam olarak nerelere gittin, dağıldım yani şablonla bir anda. Ama evet diyemiyorum yani. Başakşehir'in Opoku için 9 milyon euro istediği doğru mu? Abi istediyse bu kafayla Başakşehir'in işi zor diyor. Bakarız. Yani Opoku bende yok. Bende yok. Ama beklemeye geçeriz. Haber geldiği anda paylaşırım illaki. Beğeniye yüklenelim aslanlar. Bu kanal bizim. Beraber bu yürüyelim, büyüyelim demiş Mehmet abi. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar vallahi yani beğeni atın artık yani. Beğeni atın. Pınar Erdoğan, iyi yayınlar Barış hocam. Hakan için 15-17 civarı. Yalnız hocam, Hakan'ın Galatasaray aşkı yeni mi doğmuş? Hakan bir sene sonra çok aşırı düşüş yaşamaz mı? Sanki son zamanlarda vites düşürmeye başladı gibi. Ya bence o tamamen o mental düşüş, elbette yaşında bir şeyi var ama başarı gelmediği zaman ve kulüp içerisinde bazı olumsuzlukların oluştuğunu oyuncular duyduğu anda mental olarak zaten düşüşe geçer. Hakan'a Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası, işte o Icardi'de olduğu gibi, Osimhen'de olduğu gibi, Muslera'da olduğu gibi, işte Barış'ta olduğu gibi böyle kucak açıp kucaklayıcı ve onu motive edici yaklaşımlar sergileyerek, Hakan da bunlara karşılık vererek oyununu daha iyi seviyelere, eski işte o Milan dönemlerine falan döndürebilirse harika olur, müthiş olur. Yani bu tamamen işte Inter'de bir mental düşüş, genel bir mental düşüşten kaynaklı da Hakan üzerinde bir durgunluk olabilir. Ama yaş da tabii ki mental olarak oyuncuları geriye atıyor. Onu da söyleyeyim. Şahin, siyah futbol son haberleri doğru mu abi? Selamlar, sevgiler, saygılar demiş Şahin. Selam, saygılar. Siyah futbol son haberi. O ne demek? Bilemedim Şahin ya. Berke ve bu Arjantinli spastik kalecinin Galatasaray'da işi yok demiş Mehmet abim. Sinirlendiniz Mehmet abimi. Abi bizim taraftarlar şımarık. Transferde 40 tane etken var, oyuncu var. Tabii ki kulübü var, menajeri var, eşi var, çoruğu var, çocuğu var, ekonomisi var, adamın talipleri var, adamın beklentisi var, limit var, sabret lazım. Ya, aynen öyle. Yani hemen al, götür, bitir, öyle bir şey yok.
Ben Kuzey Afrikalı oyunculara karşıyım. Ama Real Betis'ten Ezal Zaoli sol açık. Acayip bir adam demiş Uğur abim. Bir dakika. Abde. Real Betis'in Abdesi. Bir notumu alayım da. Şu adı geçen oyuncuların notunu alıp bir şöyle alıcı bir gözle, bir de ben nacizane analizci değilim ama futboldan da anladığımı düşünüyorum. İşimiz gereği çok fazla maç izliyoruz. Çok fazla maçlara gidiyoruz. 3 aşağı 5 yukarı bir bakalım ne çıkacak kafamızda. Abi kaynakların çok sağlam. O yüzden gördüğüm tüm haberleri soruyorum. Kusura bakma diyor. Yo sorun yok Bayaslan. Sorabilirsin. Sıkıntı yok. Ama kaynaklarım sağlamdır yani. Oradan yana şeyiniz olmasın. Sıkıntınız olmasın yani. Ya ye dur be oğlum ya. Şimdi sırası mı yemek sorusunun? Daha dur, vaktimiz var. Hadi iyisin, kamptan canlı yayın bekleriz diyor. Evet abi. Evet evet, yani gelirlerse canlı yayınlar yapacağız. Hatta ya işte biraz şu kanalın abone sayısını yükseltip izlenmeleri falan yükseltebilsem size ben nelerle geleceğim de ee, yok yani, bir türlü tıkandık kaldık, bir noktada kaldık, bir türlü ilerleyemiyoruz yani. İlerlesek çok fazla kafamda şey var. Ama abi yani şimdi 100 kişi 200 kişiyle işte 1400-1500 aboneyle kimin karşısına çıkıp da kime ne diyeceksin yani? Kime ne izlettirecek? Yani siz izlersiniz de ya insanlara şey olur yani, gücün olmaz yani. Hani e, şey olarak, iş olarak, o olarak, bu olarak şey olur da çoğalması lazım. Öyle diyeyim yani. Inter her şeyin farkında. Hakan kalsa bile faydalı olmaz diye düşünüyorlar ve cüzi bir fiyata bırakacaklar bence diyor. Aynen. Kral Galatasaray kimi alacak diyor Fesih Yıldırım. Valla işte anlattık Fesih. Senden ricam tekrara düşmeyelim. Zaten bir saatte oldu. Böyle bir başa alırsan gündemdeki yeni isimli ve gelişmeleri anlattım. Oralardan izlersen çok mutlu olurum. Barış Hakan Sara takası ile ilgili bir bilgin var mı? Ya şimdi şöyle, Hakan Sara takası ile ilgili bu olay sadece bizim Türk medyasında, Türk haber portallarında çıkan bir haber. Şimdi beni biliyorsunuz, ben hiçbir zaman Türk haber kaynaklı hiçbir bilgiyi, haberi burada sizlere aktarmıyorum, aktarmam. Ben Sara'nın Hakan takasıyla ilgili Avrupa kaynaklı veya kulüpler bazında veya oyuncular, menajerler bazında herhangi bir bilgisini, haberini okumadım, ulaşmadım, bana gelmedi. Hiçbir şekilde bu konuyla ilgili bir detay yok. Dolayısıyla ben bu konunun yine artık bir yerlerden düğmeye basıldığı kanaatindeyim. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Gerekçesi ne olabilir onu da bilmiyorum. Ama dün mesela yayında Sara ile ilgili, dün evvelsi gün, özür diliyorum, dün diyorum sürekli ama son yayınımda diyeyim. Son yayınımda, bundan önceki son yayınımda Sara ile ilgili Hakan mı, İlkay mı, Sara mı diye bir soru sormuştum. Ben Sara'nın geçen sezon üzerinden konuşarak Galatasaray'a çok faydalı, Fenerbahçe maçı hariç çok faydalı bir oyun sergilediğini düşünmüyorum. Kötü bir oyuncu demiyorum. Zamana ihtiyacı olabilir. Soru işareti. Ama geçen sene üzerinden konuşursak Galatasaray'a faydalı olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir takas, senin soruna da gelirsek Mehmet abi, senin herhangi bir takasla ilgili bende bir detay yok. Öyle söyleyeyim yani. Abi Galatasaray artık her sene çok oyuncu göndermek zorunda kalmasın. Başarılı takımlar iskeleti korur. Her sene 2-3 transfer yapar. Buna para da dayanmaz. Yöneticiler kendini
sorgulamalı demiş. Maddi anlamda da eee, kadro mühendisliğini harmanlayarak Abline mesajını atmış ve mantıklı, doğru geliyor. Sergen iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Sergen. Hoş geldin. Ee, Barış abi için beğeni çekip tekrar beğeniyorum. Daha nasıl gösterebiliriz? Sağ olasın Abline. Çok sağ ol. Teşekkür ederim kardeşim. İsmail Bektaş. Sol açık Koman olmaz mı? Yani kağıt üzerinde olur ama olmaz. Realitede olmaz yani. Laurente. Laurente 3 sezondur Galatasaray'la adı anılıyor ama bir türlü Galatasaray'a gelemedi İsmail. Reis gülünce daha sempatik oluyordu. Eyvallah. Abi yalan yok. Başka telefonlardan, başka hesaplardan da girip like atıyorum demiş. Bay Aslan. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Barış hocam, kanalın büyümesi için nacizane önerim gündüz yayınları olması lazım. Mutlu hocamı ikna et, her gün gündüz yayını açsın. Biz de destek olalım. Vallahi abi bu konuda eee, yani bir şeyler yapmam lazım. Haklısın. Eee, Şimdi Adnan Hoca sezon içinde biliyorsun çok yoğun geçiyor. Mutlu Hoca'nın da özel işleri var bu ara. Ya Kamuran Hoca da işte çocuğu askere göndermek için uğraşıyor. Büyütmeye çalışıyor. Ama dediğin noktada çok haklısın abi. Yani gündüz ve gece böyle harmanlama bir şey olsa çok iyi olur. Ee, Ya bir de şöyle bir sağlam, bu işlerden anlayan sağlam bir moderatör arkadaş tayin edebilsem, arka planda mesela sistemi öğrenebilecek kapasitede birisi, böyle arka planda görseller mörsellerle de böyle biraz daha da hani görsel şovla da konu yani parantez içinde söylüyorum, e, renklendirebilirsem çok daha iyi olur aslında ama e, dediğinde haklısın abi, doğru söylüyorsun. Jackson, e, Can Çağ, atletik fizik güçlü sağ bek gündemde var mı abi demiş. Gündemde yok. Kesinlikle gündüz yayınlar çok önemli. Her kanalda var diyor. Ya vallahi bilmiyorum ki yani. Doğru, haklısınız. Veya banttan bir şeyler yapmamız lazım. Aynen Bay Aslan, gündüz yayını şart ve akşam yayınları kesintisiz olursa büyüyor kanallar demiş. Ya abi bir de şöyle var. Şimdi yani hadi biraz şey dışı çıkalım ama açıkçası ben o kanalların bu kadar çok büyümesinin, hızlı büyümesinin, organik olarak diyeyim, çok fazla şey yapmıyorum. Yani bilmiyorum. Yani bu iş bu kadar hızlı, bu kadar seri nasıl büyüyor, nasıl oralara geliyor? Açıkçası pek aklım sarmıyor. Yani evet, mesleğimiz gazetecilik, görsel basın değil ama yazılı basında evelallah kimse elimize su dökemez. Ama görsel basında yani işte yayıncılık anlamında falan, bu işlerde bunlar nasıl yapıyorlar bu kadar, özellikle dijital mecrada, aklım sarmıyor. Yani bu işlerde farklı şeyler var gibi geliyor bana. E, Anlamış değilim yani. Abi Süper Lig'den keşke alınsa dediğin 5 oyuncu kimler, mevki fark etmez diyor. Süper Lig'den ablayın oyuncu yok ya. Öyle söyleyeyim sana. Ya Galatasaray Süper Lig'den oyuncu almış. Barış Enzo Milyo ile ilgili bir duyum aldın mı? Bu oyuncuya da alıcı gözle bir bakar mısın diyor. Yani yok. Şu an itibariyle yok. Ama bakarız. Notumu alayım da. Enzo Milyo. Bir bakalım bunlara. Bak şey de söylüyor, yine de söylüyor. Reis gündüz yayını yap. Yalandan 2 transfer haberi sık. Uçak takip yayını yap diyor. Yalana gerek yok ya. Ne yalanı abi ya. Canlı maç yayını aç, yayını yap diyor. Abi benim o kadar vaktim yok. Ben gün içerisinde çok fazla yoğunum yani. Çok fazla yoğun olduğum için bakmayın yani ben burada şimdi sizin karşınızda geçiyorum, konuşuyorum falan. Bunu ben gönülden arzuladığım, istediğim için, Galatasaray, özellikle Galatasaray taraftarıyla buluşmak istediğim için, doğru şeylerin olsun, doğru bilgi, yayın akışı
geçsin istediğim için yapıyorum. Yani isteyerek yapıyorum bunu. Onun dışında hani çok fazla böyle ne bileyim söylediğin şekilde vaktim yok yani onu demek istiyorum. E, Abi dijital medya aynı isimlerin tekelinde dönüyor. Hepsi birbirini öneriyor, kanal açıyor. Beğenin bunu diyor. Hemen 10.000 beğeni geliyor diyor. İşte oralarda hemen 10.000 beğeni nasıl geliyor abi? İşte oralarda başka şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ee, evet. Ben şimdi arkadaşlar şöyle Süper Lig'le ilgili yani Avrupa geneli söylemiyorum. Avrupa geneline boğmayayım sizi. Süper Lig'le ilgili şöyle yeni haberler, yeni gündeme düşebilecek transfer haberleri var mı? Onlara bir bakayım, sizinle paylaşayım istiyorum. AEK'dan Rota, Lazaros, Rota, Trabzonspor'un radarında. Bu isimleri, bakın bu söylediğim isimleri aklınızda tutun. Tamam mı? Yani Lazaros, Rota, AEK, Yunan takımı Trabzonspor'un gündeminde. Ee, Efendime söyleyeyim. Yani böyle kayda değer isimler. Sherlock'u söyledik. Fenerbahçe Sherlock olayını gün içinde paylaştım. Ee, yani Fenerbahçe'nin radarında girdi. Görüşmeler yapılıyor. Fenerbahçe hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazır. Sherlock'la ilgili. Onun zaten haberini yapmıştım. Bulka'yı söyledim. Yani şu an itibariyle ilgilenmiyor diye. Ya bu Yusuf Ayçiçek'in menajeri harbiden çok iyi çalışıyor ya. Helal olsun yani. Gerçekten helal olsun yani. Birçok takıma yani Fenerbahçe'ye gel gel yapıyor. Müthiş. Gerçekten müthiş. Arkadaşlar bu Laporte'yi biliyorsunuz. Laporte haberini yine Laporte'nin Türkiye'de bir yani Galatasaray Fenerbahçe ile ilişkilendirmesini yine ben yapmıştım. Ama yani Laporte'nin Türkiye'ye gelme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Yine orada bir menajer olayı var. Jonathan Davids'i yine burada ilk söyleyen bendim size. Ondan sonra devam ediyor. Yani Jonathan Davids'in olayı biraz karışık gibi geliyor bana. Net bir şey yok. Hakan'ı yine aslında Hakan'ı da ben söyledim de ilk ekmeni başkaları yedi. Önemli değil, sıkıntı değil. Siz bilin yeterli. Sizin takdirinize bırakıyorum. Ondan sonra bakıyorum. Yani çok böyle aman aman bir durum yok. Şöyle e, Barış'ın bir Ajax şeyi var ama Barış'ın olayı farklı. Yani o kulüp ilgilenme durumu var. Ya bu arada ben size bir oyuncu söyleyeceğim. Aklıma geldi. Bir 10 numara söyleyeceğim. Benim hep böyle sevdiğim, uzun zamandır da takip ettiğim, özellikle Galatasaray'la yapılan maçlardan sonra da yine hayranlıkla ya bu oyuncu Galatasaray'a gelse 10 numara pozisyonunda harika, uzun yıllar müthiş iş yapar dediğim bir isim. Alze Alkmaarlı Sven Maynans. Maynans'ı hepiniz biliyorsunuz. Sven Maynans'ı. Yani Azi Alkmaar'ın 10 numarası. İnanılmaz, inanılmaz beğendiğim genç 25 yaşında genç oyunculardan bir tanesi. Harika işler çıkartır. Diğeri de Joao Neves biliyorsunuz Paris Saint-Germain. Ama yani Sven Maynans müthiş bir oyuncu. Çok beğeniyorum. Umarım sanmıyorum da yani bu tarz oyuncular Galatasaray'a gelir diye düşünüyorum. Ee, abi Alkmaar'da merkez orta saha oyuncusu Koop Mainers'e bayılıyorum ben de. Abisi Juventus'ta oynuyor. Hollanda'da çok iyi gençler var. Hollanda'da çok iyi gençler var kesinlikle.
Katılıyorum. İlgi çekici Reels atsan podcast falan işe yarar olabilir. Podcast'ler ya şöyle Reels'ler de aslında işte bu transferle ilgili böyle görüyorsunuzdur. 2-3 tur yapıyorum böyle kısa kısa bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, Hallederiz inşallah ya. Daha iyi olur yani. Abi günde 3 yayın bile açanlar var. Öğlen yayınında başka bir, akşam yayında başka biri, gece yayında başka biri. O şekilde günde 3 yayın yapıyorlar ama tabii daha çok yorumcu gerekiyor diyor. Yani tabii canım. Abi Galatasaray aldı denilen Ali Habeşoğlu Bodrum almış. Umarım pişman olmayız diyor. Yani bilgim yok Ali Habeşoğlu ile ilgili. Julio Anquiso nasıl oyuncu? 10 numara diyor. Bilmiyorum. Yani reis canlı maç yayını yap düzenli seyirci çoğalır diyor. Yani bir şeyler yapacağız ya. Bu yeni sezonda maç önü maç sonu falan bir şeyler yapmamız lazım. Evet gündüz yayınlarına da biraz ağırlık vermek gerekiyor gibi geliyor bana. Abi onu okudum. Dert etme kardeş. Bence gayet düzgün iş yapıyorsun. Emeğinin karşılığında inşallah alacaksın demiş. İnşallah abi yani umudumuz da o yönde. Sizlerin de destekleriyle tabii ki yani. Barış abi sadece düşünüyorum. Isco düşünülmez mi? Düşünülmez sanmıyorum. Mertens Mata tarzında diyor. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Bir saniye bir. Evet, yayında mıyız? Ha geliyor değil mi? Yayından düştüm ya. Kusura bakmayın. Evet, Wendel çok iyi oyuncu demiş. Kesinlikle Jardel Wendel çok iyi oyuncu. Aslında ben Sara'dan önce Wendel'i çok istemiştim ama olmadı. E, evet, şimdi düzeldi arkadaşlar. Tamam, teşekkür ediyorum. Peki ben yavaş yavaş şöyle bir de Avrupa pazarına bir bakayım sizin için. Şöyle kayda değer ismi olan oyuncular var mı? Bir bakayım bakalım. Bende hangi oyuncular var? Onlarla ilgili de şöyle bir göz atayım. Kayda değer isimler var mı? Yani Fulham, Muniz, Manchester United görünüyor. Rodrigo Muniz, Fulham, Manchester United'la adı geçiyor. Ee, ya bu arada arkadaşlar Lutsumici arkadaşlara da üzülerek söylemek istiyorum. Aston Villa da ilgileniyor oyuncuyla. Yani şöyle bir bakayım şuna. Roma'da var oyuncuyla ilgilenen. Rekabet yani Lutsumi ile ilgili rekabet var. Ee, biz arkadaşlar düşüyorum. Hemen hızlıca toparlayacağım. Lütfü'yü de anlatayım. Sizlerden müsaade isteyeceğim ondan sonra. Biz Lütfü'ye yıllık 2,5 milyon euro değerinde bir sözleşme teklif etmişiz. Ancak şu anki yani Bologna yüksek bir transfer ücreti daha fazla yüksek bir transfer ücreti talep ediyormuş. E, Aston Villa defans dizimini Lucumi ile birlikte güçlendirmek istiyormuş.
Bu arada arkadaşlar Lucumi ile ilgili de böyle bir detay var. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, yine kopmamak adına, eğer koparsam şimdiden vedamı edeyim, o zaman öyle diyeyim. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bir dahaki yayında görüşünceye dek Allah'a emanet olun diyorum. Bu arada yine bakayım. Devam ediyorum. Ya çok da böyle şu an itibariyle aman aman isimler yok ya gündemde. Yani çok da öyle aman aman isimler yok gündemde. Bu Manchester United'la Anthony çok fazla kulüple adı anılıyor. Simeone Napoli'den, onun ismi Sevilla ile anılıyor. Ondan sonra yine böyle bildik tanıdık. Zirke Manchester United, onun adı Frankfurt'la anılıyor. Ondan sonra yani aman aman isimler yok. Evet arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki yayında görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Son bir çağrı daha yapayım. Ne olur. Beğenmeyeniniz varsa belki unutmuş olabilirsiniz. Yayını beğenirseniz çok sevinirim. Bir dahaki yayında görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.